Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yanı dikişsiz pijama kesimi yapacağım. Öncelikle kumaşımızı boyuna ikiye katlıyoruz. Kumaşımız parça kumaş olduğu için bazı yönlerinde fazlalıklar var. Cetvelimizle kumaşın en düzgün gördüğünüz yönünden kendinize düz bir çizgi, kılavuz çizgisi çizelim. Daha sonrasında kullanacağınız lastik genişliği genelde 2 santim olur bu şekilde ince penjelerde. Tekrar kıvrılmasıyla 4 santim, 2 santimde dikiş payı vererek 6 santim lastik için bel üstüne ekstradan bir işaret alıyoruz. Kumaşımızın tam orta noktasından kendimize bir kılavuz çizgisi çiziyoruz. 12 yaş pijama altı kalıbımızı alıp bu kılavuz çizgimizden paylarımıza dikkat ederek bağını da biraz daha yukarıya yapmak istiyorum. Lastik payımız bu şekildeydi. Biraz daha yukarı yapıp lastiği o şekilde kıvıracağım. Bu şekilde kalıbımızı kumaşımıza iğneliyoruz. Arka ağın çıkıntısını dik açı bir şekilde cetvelimizi yerleştirerek önü keseceğimiz için, önü de yerleştireceğimiz için kendimize bir kılavuz çizgisi çiziyoruz. Önümüzün ağ ucunu, kalıbımızdaki ağ ucunu bu şekilde düz boy ipliğine de dikkat ederek yerleştiriyoruz. Düz boy ipliğine nasıl dikkat ediyorum? Kumaşımızın kenarıyla kalıbımızın ortasındaki çizginin kumaş kenarına paralel gelmesi gerekiyor. Burası 16 geldiyse paça ucundaki çizgimizin de tam olarak 16 gelmesi gerekiyor. Evet, tam bir eşitliği sağlamış bulunmaktayız. Bu şekilde bunu da kumaşımıza iğneliyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta her zaman arka ağın ön ağ ve bel yüksekliğine göre daha yüksek olduğu, önün daha kısa kaldığı. Kalıbımızdaki buradaki az kalan yeri biz kendimiz göz kararı sabunla ayarlayacağız. Kalıbımızın düzgün olması için birkaç yerine iğne taktıktan sonra kenarlarından şu düz noktaya kadar ve buradaki lastik 6 santim lastik hizasını aldığımız yerden ön tarafa daha eğim vererek bel çizgisini tamamlıyoruz. Bundan sonrası da yan dikişlerin çizimini yapıyoruz. Payımızı verip kesimini yapıyoruz. Bel hattımıza bu şekilde bir kılavuz çizgimizi almıştık. Her zaman arka ağ ön ağa göre daha yüksek olur. Ve burada arka ağ daha yüksek, ön ağımızın daha düşük olduğunu şurada vermiş olduğumuz eğimden anlıyorsunuz. Ne yapmıştık? 6 santim lastik payı vermiştik bel hattımıza. Şimdi önde daha aşağı indiğimiz için aynı payı buraya da işaretimizi koyuyoruz. Ve bu koyduğumuz hattan pijamamızın kesimine başlıyoruz. Burayla sıfırladık. 2 santim dikiş payı vererek kalıbımızı kesiyoruz. İğneleri çıkarıp kalıbımızı kumaşımızdan ayırıyoruz ve ilk önce
arka ağ ve ön ağ dikişini hallediyoruz. Alt pijamasını kestiğimiz kumaştan bu kadar bir parça kumaş kaldı elimde. Sadece pijamanın ön bedenini kalıbını yerleştirerek bu kumaştan keseceğim. Arka beden ve kollara başka bu kumaşa uyumlu düz renk bir kumaş kullanacağım. Yine kumaşımı ikiye katladım. Şurası kumaş katı. Kumaş katına ön bedenimin ön ortasını yerleştiriyorum. Sabunumla kalıbımın etrafına dikeceğim noktaların çizgisini çizdikten sonra tekrardan santim şeklinde ön bedenimizi elde etmiş oluyoruz. Düz bir kumaştan da arka bedeni ve kolları çıkaracağım. Alt pijamamı ve ön bedeni kestiğim pijamamın arka ve kollarını düz bir kumaştan keseceğimi belirtmiştim. Şimdi arka bedeni kumaşımı ikiye katladım. Tekrar kumaş katına kalıbının arka ortasını yerleştirip iğneliyorum. Şimdi kolu yerleştirirken yine kumaşımızı ikiye katladık ve düz boy ipliğine dikkat ederek kalıbımızı yerleştiriyoruz. Üst tarafta şu gördüğünüz kalıbımızın üzerindeki oklu olan düz çizgi kalıbın düz boy ipliğini ifade eder. Bu şekilde cetvelimizin sıfırını koyduğunuzda 25 santim burası geliyorsa alt kısmında 25 santim gelmesi gerekiyor. 25,5 kalıbımı biraz bu şekilde yapıp 25'e denk getiriyorum. Bu şekilde hiç bozmadan iğnelerimi tekrar takıyorum. Dikişi yapacağım. Çizgilerden kalıbın kenarından sabunumla işaretlerimi alıyorum. Ön pijamanın kalıbında boyunu 8 santim uzatmıştım. Bunda da aynı şekilde 8 santim uzantı yapıyorum. Şimdi kol kalıbımın etrafından dikişin yapılacağı çizgileri çiziyorum. Bu kalıpta dikeceğim kişinin kol boyu tam geliyor. Siz dikeceğiniz kişinin kol boyunu omuzdan itibaren mezure ile ölçüp kumaşınızda işaretleyebilirsiniz. Yaklaşık 1-1,5 santim kadar dikiş payı vererek kalıplarımı kesiyorum. Bu şekilde kesimimizi yaptıktan sonra dikiş işlemimize geçeceğiz. Kesimini yaptığımız pijamamızın dikimini de bir sonraki bölümde yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.